Herkese merhaba. Bugünkü konumuz aile içi finansal planlamanın önemi. Ailelerin içerisinde ne problem olursa olsun insanlar açık bir şekilde birbirleriyle konuşur. Zaten evliliğin temelinde de bu şeffaflık ve dürüstlük yer alır. Ama nedense iş paraya geldiğinde çoğu çiftler parayı sadece kavga zamanlarında konuşur. Bu gerçekten hiç doğru bir şey değil. Para konusu istenerek konuşulmalı. Ama biz para kavramının içerisine o kadar fazla maddi ve manevi kod ekledik ki eğer parayla ilgili bir konuyu açıyorsak bunun arkasından çok gerçekçi ve çok ikna edici bir konuşma yapamazsak sonrasında adımız para düşkününe çıkıyor. Parayı nötr bir varlıktan alıp bu derecede normların içine soktuğumuz için de gerçekten parayı konuşmak için sadece içimizde birikmesini bekliyoruz. Tabii içinizde biriken her şey gibi finansal mevzularda gün geliyor, patlıyor. Peki bu kötü bir şey mi diye sorarsanız, eğer paradan anlıyorsanız bu tartışmaların sonu mutlaka olumlu bir şeyle biter ve sizi seviye olarak yükseltir. Ama eğer paradan anlamazsanız bu tartışmalar sadece duygusal seviyede kalır ve ilişkileri yıpratır. Yapılan araştırmalara göre %78 çiftler birbirinin geçmişiyle ilgili, yaşadıklarıyla ilgili birçok soyut kavram, psikolojik nedenlerle ilgili konuşmayı para konuşmaya tercih ediyor. Yaşadığı dramlar ve trajediler de buna dahil. Şimdiye dek yapılan araştırmalar gösteriyor ki aslında hayat arkadaşınız sizin bireysel olarak yaptığınız bütün davranışlarda çok ciddi şekilde etki sahibi. Bu nedenle de eğer eşinizle para konuşursanız, onun parayı nasıl idare ettiğini öğrenirseniz, bu noktada işbirliğine giderseniz, bu ileriki aşamalarda birbirlerini yanlış anlama, anlaşmazlıkları, çünkü bildiğiniz gibi parasal anlaşmazlıklar bugün boşanmaların en temel nedenlerinden biri gösteriliyor. Yani kişisel olarak benim tavsiyemi soruyorsanız, eğer ilişkinizi daha güçlendirmek, daha sağlam temellere dayanmasını istiyorsanız mutlaka para hakkında konuşmaya başlamanız lazım. Bütün para işlerine partnerim bakıyor, o ilgileniyor. O yüzden bizim bu konuda konuşmamıza gerek yok diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama 2018 yılında böyle bir araştırma yapılıyor ve yıllar içerisinde parayla ilgilenen eşlerin parasal anlamda çok daha uzmanlaştığı ortaya çıkıyor. Maalesef diğer kişi de yani parasal sorumluluğu almayan partner de zaman içerisinde var olan parasal yetilerini de kaybetmeyle yüz yüze kalıyor. Peki bugün harika ama yarın bir şey oldu ve ayrıldınız. Ne yapmayı planlıyorsunuz? Ya da Allah korusun eşinize bir şey oldu. Eğer bir aile içerisinde parasal yönetimden sorumlu olmayan kişi tek başına kalırsa, kalan kişi ne yapacak? O parasal becerilerini geriye kazanmak için olabildiğince fazla çaba sarf etmek zorunda kalacak. Bu finans dünyası bambaşka bir dünyadır ve bu sorumluluğu almayan kişi hayatın zorluklarıyla birlikte bu zorluğu da atlamak durumunda kalır. Buradan da hemcinslerim kadınlara söylüyorum. Büyük ihtimalle ailede finansal sorunları sırtlamayan sizlersiniz. Ama daha büyük ihtimalle de ki bu oransal olarak %75 oluyor, erkeklerden daha uzun yaşayacak yine sizsiniz. Yani bu büyük kayıp dönemlerinizde, büyük sıkıntılı dönemlerinizde o finansal dünyanın zorluklarıyla sıfırdan yeniden başa çıkmak zorunda kalacak yine siz olacaksınız. Finans aynı bir yabancı dil gibidir. Eğer kullanmazsanız unutursunuz. Yetenekleriniz körelir, bu konudaki hafızanız zayıflar. Ama partnerinizle birlikte bu parasal işlerde, parasal planlamada ve parasal hayatın içerisinde bir ortak olarak yer alırsanız siz de bu akışın içerisinde doğal olarak kendinizi geliştirirsiniz. Evet, farkındayım. Para konularında inisiyatif almak gerçekten zor. Hatta bazen ürkütücü seviyede. Gerçekten o kadar çok, özellikle biz kadınlar çocuktu, sıkıntılardı. O kadar çok kaosun içindeyiz ki bir de bu parasal kaosu yaşamak istemeyebiliyoruz. Haklısınız, bir tarafta gerçekten korkutucu olabiliyor. Ama unutmayın ki bu aynı zamanda hem sizin için hem ileride çocuklarınız için çok faydalı. Uzmanlar buna paylaşılan savunmasızlık diyor. Bunu paylaşmak hem evlilik hayatınızda hem ilişkide hem güven meselesinde hem de karşı tarafınla kurduğunuz bu yakınlıkla mutlaka güçlendirecektir. Çocuklarınız da bu vesileyle anne babanın ortak olarak odaklandığı noktalara odaklanacak ve hayatlarında en temel örneği finansal anlamda sizi göreceklerdir. Lütfen eşler olarak yan yana gelin.
ve birbirinize şu soruları sorun. Uzun vadede bizim parasal amacımız ne? Biz birlikte neyi başarmalıyız? Ne olursa kendini parasal olarak başarmış hissedersin. Neye sahip olmamız bizi parasal olarak tatminkar yapar? Birbirimizin parasal olarak farklı yapmamız gereken şeyler neler? Bu soruları lütfen beraber yanıtlayın. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü ortak karar vermek, çift olarak karar verebilmek çoğunlukla daha az riskle sonuçlanacak, daha yüksek kazanımlar getirir. Şimdi eminim ki hayat arkadaşınızla açık ve dürüst bir iletişimin sezgisel olarak size çok büyük faydalar sağlayacağını anladınız. Özellikle söz konusu para olduğunda konuyu başlatmanın zor olduğunu biliyorum. Bence rutinlerinizi kırıp romantik bir akşam yemeğinde birlikte bu konuları konuşabilirsiniz. Bence hemen randevunuzu ayarlayın. Emin olun ileriki siz bugünkü size teşekkür edecek.